Kabak çiçeği ile hazırlamış olduğum ürün ikinci videom oluyor arkadaşlar. İkinci kahvaltı serisinden bir ürün daha sundum sizlere. Üçüncüsü ve dördüncüsü ve devam edeceğim. Her kahvaltı tabağında değişik ürünler göreceksiniz. Bu güzel kahvaltı tabağım yeni nesile afiyet olsun. Taze kabak çiçeği ile hazırlamış olduğum kahvaltılığım bitti. Fırından çıktı yeni sıcacık. Fırında pişirdiğim için arkadaşlar sağlıklı oluyor. Sizlere de bu güzel tarifimi öneriyorum. Merhaba arkadaşlar. Server Mutfağı'na hoş geldiniz. Şimdi ben size geleneksel annemin kabak çiçeği lalengisi tarifini yapacağım arkadaşlar. Bu iki türlü oluyor. Yağda da kızarıyor. Fırında da oluyor. Tercih sizin. Ben ikisini de anlatacağım size. Yıkıyoruz. İçindeki şu küçük şunu alıp atıyoruz arkadaşlar. Bu çünkü acı yapıyor. Bu şekilde temizleyeceğim ve kurulayacağım. Arkadaşlar şimdi temizleme işlemini başlatıyorum. Şimdi önce şöyle kabağından bakın şu kabağımızın güzelliğini alıyoruz. Daha sonra şu saçaklarını, taç yapraklarını kestikten sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu tohum kısmını atıyoruz. Attıktan sonra şöyle irice, şöyle 3-4 santim büyüklüğünde yani. Bu şekilde doğruyoruz. Bir tane daha göstereyim size. Bakın dilerseniz hiç bıçak kullanmayın. Zaten o kadar hassas ki. Şu tohum atılacak arkadaşlar. Bu acı yapıyor. Kalanını da hiç bıçak kullanmayın. Şöyle 2'ye 3'e bölün. Bu şekilde bütün kabak çiçeklerimi temizleyeceğim. Bakın bu zaten kasanın altını bana kabak satan beyefendi verdi. Buna ücret vermedim. Bu şekilde sadece kabağımın ücretini verdim. Arkadaşlar 1 kilo tarttım. Çiçeğim 1 kilo kalmış temizlenmiş hali. Bu şekilde yıkadım, kuruttum, temizledim, hazır. Şimdi malzemesini hazırlıyoruz. Bunun için 4 adet yumurtam var. Yumurtamı güzelce çırpıyorum. Küçük çay bardağı zeytinyağı. Arkadaşlar bir yoğurdun yarım su bardağı yoğurt suyu. Hani yoğurdun dibinde kalan su var ya, o güzel kabartmasını sağlıyor. 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdum var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Baharat koymuyorum. Yeşillik de koymuyorum çünkü kabak çiçeğinin renginin kaybolmasını istemiyorum. Güzelce çırpıyorum hepsini birlikte. Sıvıları güzelce karıştırdım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi elemiş olduğum undan ilave etmeye başlıyorum. Un ölçüsü vermiyorum. Çünkü kabak çiçeğinizin ne kadar olduğunu bilmediğim için aldığı kadar diyelim. Şöyle kabartma tozum var, bir paket. Kabartma tozunuzu mutlaka unun içerisine karıştırırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Önce unla karıştırıyorum bakın kabartma tozunu. Daha sonra karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu tavada pişirecekseniz içine yağ koymayacaksınız. Bir de arkadaşlar daha sıvı olabiliyor. Şimdi ben fırında yapacağım. İçine o yüzden zeytinyağı koydum. Bu aşamada artık elimle eldiven giydim rahatça karıştırmak için. Un ilavesi yapıyorum. Eldivenle güzelce çünkü tepside olduğu için çok fazla yayılma yapıyor. O yüzden unu biraz yoğun oluyor. Şimdi kabak çiçeklerimi yavaş yavaş una yedireceğim arkadaşlar.
Hatta bunu büyük tavaya alacağım. Daha rahat şu şekilde karıştırabilmem için. Bardağın dibinde kalan yağla arkadaşlar biraz ellerimi yağladım. Eldivenimi çıkardım. Bu aşamada çiçekleri ben bu hamuru güzelce yediriyorum. Bakın ellerinizi yağlarsanız bu iş çok kolay oluyor arkadaşlar. Evet, bunu annem yağda kızartıyordu ama şimdi ben size sağlıklısını yapıyorum arkadaşlar. İçine dereotu, maydanoz koymuyorum. Çünkü kabak çiçeğinin şu renk cümbüşünü kaybolsun istemiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? İçinde hem yeşili var hem turuncusu var. Renk tonları muhteşem. Tam istediğim kıvam oldu arkadaşlar, bakın. Çünkü kabak çiçeğinde de biraz su var. Bakın hamurumuzu nasıl yumuşattı. Çok güzel oldu. Tam istediğim kıvam bu arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bunları şöyle yapıp fırın tepsisine koyacağım. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Şöyle göstereyim size, bakın. Ele gelebilen bir hamur. Çünkü ben un ölçüsü vermedim size. Şöyle. Bu büyük oldu mesela. Ben yalnız 15 dakika buzdolabında dinlendirdim. Size önerim 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Şöyle yanımda yağ var. Daha fazla un koymayın, sert olur. O yüzden elinizi yağlayarak bakın bu şekilde şekil verin. Bu arkadaşlar olay. Şöyle dilerseniz biraz aralıklı koyun. Ve o kadar çok bereketli oluyor ki. Benim tabi çiçeğim fazlaydı. 1 kiloyu geçkin bir çiçeğim vardı. Bakın bu şekilde. Elinizi yağlayın. Fazla sert yapmayın hamuru ki yumuşak olsun. Bakın bu şekilde. Tepsinin tamamını dolduracağım. Vermiş olduğum ölçüden arkadaşlar bir tepsi. Bakın. Şu güzelliği. Kabak çiçekleri ne kadar güzel oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Vermiş olduğum ölçüden bir tepsi. Bir de ikinci tepsiye 5 adet. Şu kadar işte. Tepsim boşaldı. Şimdi 200 derece falsız fırına pişmeye gidiyor. Fırının önce alt katını bir üstüne koyuyoruz ki hemen üzeri kızarmasın, pişsin. Daha sonra üste çıkaracağım. Kabak çiçeği tarifim fırından çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi sizin için arkadaşlar, yandı elim çok sıcak, biraz soğumasını bekleyemedim. Bakar mısınız çiçeklerin güzelliğine, içine. Sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şu şekilde kesiyorum, bakın içine. Çiçekler ne kadar güzel pişmiş içinde. Şimdi sizin için yiyorum. Arkadaşlar şahane bir lezzet bu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ağzıma tatıracağım. Çok güzel arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Taze kabak çiçeği ile hazırlamış olduğum kahvaltılığım bitti. Fırından çıktı yeni sıcacık. Fırında pişirdiğim için arkadaşlar aslında bu tarif yağda kızarıyor. Fakat yağda canımız istemedi. Biz fırında yapıyoruz, böyle daha sağlıklı oluyor. Sizlere de bu güzel tarifimi öneriyorum. Özellikle kahvaltıda çok iyi oluyor. 5 çayında. Bakın ben bu şekilde hazırlıyorum kızıma. Kızım bayılıyor. Kabak çiçeğiyle hazırlamış olduğum ürünüm bitti. Ilıdı. Servis tabağıma aldım. Daha sonra kahvaltılığımı hazırladım. Bu güzel ürünümü beğendiyseniz eğer lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız.
Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kabak çiçeğiyle hazırlamış olduğum ürün ikinci videom oluyor arkadaşlar. İkinci kahvaltı serisinden bir ürün daha sundum sizlere. Üçüncüsü ve dördüncüsü ve devam edeceğim. Her kahvaltı tabağı değişik ürünler göreceksiniz. Bu güzel kahvaltı tabağım ile afiyet